Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis bir meze yapıyorum. Karnabahar mezesi. Hiç denemediyseniz ve görmediyseniz hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi 3 diş sarımsağım var. Üzerlerini güzelce bıçağım yardımıyla bastırıp patlatıyorum ki alisini ve aroması iyice çıksın. Sonra tavama alıyorum. Güzelce yıkadığım, ayıkladığım 4-5 top karnabaharım var. Bu bana yeterli. Bunları güzelce doğrayacağız. Ama önce bir adet güzel bir Arnavut biberim var. Tatlı acısı var bu biberin. Çok yakışıyor, çok lezzet katıyor. Eğer acıyla sorununuz yoksa mutlaka bunu kullanmanızı öneririm. Ama eğer acıya tahammülünüz yoksa kapya biber de koyabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum bunun olduğu kadar lezzetli olur bilemiyorum. Daha az acı olsun istiyorsanız eğer bu tohumlarını çıkartın. Çünkü tohumlar acıyı katlıyor, fazlalaştırıyor. Ayrıca eğer imkanınız varsa bu işlemi de eldivenle yapın çünkü biraz yakıyor arkadaşlar. Tohumlarını temizlediğim biberleri ince ince doğruyorum. Gerçekten muhteşem bir tat veriyor. Şimdi geldi sıra karnabaharımıza. Karnabaharımızı ince ince doğruyoruz. Mümkün olabildiği kadar, yapabildiğimiz kadar ufaltıyoruz. Çünkü ne kadar ufaltırsak o kadar daha özdeşleşmiş bir meze elde ediyoruz. Daha lezzetli oluyor. Şimdi ben ne kadar ufalttığımı göstermek için bir tanesini keseyim. Sonra kendim diğerlerini devam edeceğim. Siz sıkılmayın. Gördüğünüz gibi sürekli üstünden geçiyorum. İyice ufaltıyorum. Bu şekilde hem pişmesi daha kolay oluyor hem de dediğim gibi bütün lezzetler iyice özdeşleşiyor. Daha lezzetli bir meze haline geliyor. Evet, üstünden geçe geçe ufaltıyorum. Hazır olmak üzere. Ben şimdi diğerlerini de halledeceğim. Şimdi tavamın altını yaktım. Az önce vurduğum, patlattığım sarımsaklarımı içine atmıştım. Bir 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum. Bu sarımsakları biraz zeytinyağında şöyle 2-3 dakika hemen ısıtıyorum ki ısınan sarımsağın yağı, kokusu, aroması yağa geçsin. Birkaç dakika sonra hemen bu doğramış olduğum karnabaharlarımı ilave ediyorum. Sarımsaklarımızı yakmıyoruz, kızartmıyoruz. Sadece ısıtıyoruz. Şöyle ortasını açıyorum. Doğramış olduğum Arnavut biberlerimi koyuyorum. Bu şekilde bir 2-3 dakika güzelce kavuracağım. 2-3 dakika geçtikten sonra şimdi hepsini birbirine karıştırıyoruz. Önce ortada biberler yağını bıraktı. Şimdi birlikte kavuruyoruz. Hemen bir yarım çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Karnabaharlar tuzu yiyince aynı sarımsak gibi daha çabuk yumuşuyorlar. Bir 2-3 dakika böyle kavurduktan sonra hafif su ilavesi yapıp kapağını kapatıp biraz buharda pişirmiş olacağız. Ama önce bu şekilde kavurup bütün lezzetleri birlikte karıştırmış olacağız. Çok güzel kavruldu biberlerimiz ve karnabaharımız olmak üzere. Sadece şöyle hemen küçücük çay bardağımın dibiyle su ilavesi yapıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve hemen kapağımı kapatıyorum. Bu suyu emene kadar ki su çok az. 5 dakika kadar kısık ateşte altını kısıyorum. 5 dakika böyle demlendiriyorum. Karnabaharımız demlenirken biz de hemen bir 4 yemek kaşığı süzme yoğurdu. Arzu edenler normal yoğurt da kullanabilir ama her zamanki gibi süzme yoğurt da çok daha lezzetli oluyor.
Yoğurdumu aldım. Şimdi güzelce yıkadığım limonumu, kabuğunu biraz rendeliyorum. Çok beyaz kısmına geçmeden ve elimle mutlaka çok güzel ovarak yıkadım limonu. Herhangi bir pestisit ya da ilaç artığı kalmasın diye. Hemen rendeledikten sonra da 2 diş sarımsağımızı ilave ediyoruz. Her zamanki gibi sarımsağı atlamayın arkadaşlar. Çünkü çok lezzet verecek. Ben yarım çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Ve hepsini limon kabuklarıyla sarımsakla birlikte ezerek homojen kıvama getiriyorum. Ve hazırlamış oluyorum yoğurdumu. 5 dakikada gördüğünüz gibi karnabaharın bütün suyunu çekti. Hiç su kalmadı. Demlenmiş oldu ve yumuşadı ve karnabaharlarım gayet güzel pişti. Bu kadarı yeterli. Şimdi altını kapatıyorum. Biraz ılıtıyorum. Şimdi karnabaharlarım biraz ılıdı. Hemen yoğurduma ilave ediyorum. Şimdiden çok leziz görünüyor ve kokuyor. Çok da sağlıklı. Nefis bir meze. Şimdi yoğurdumla güzelce karnabaharlarımı karıştırıyorum. Ve servis tabağına alacağım. Sunum için yapacağım 1-2 daha hareket var arkadaşlar. Şimdi güzel bir sos yapacağız. Bunun için sahanıma 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı aldım. Eriteceğim ve cozurdatacağım. İlave edeceklerim var. Tereyağım eridi. Hemen 1 çay kaşığı sumak, 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber koyuyorum. Nefis bir sos yapıyorum. Sumak ekşisi bu mezeye çok yakışıyor. Şöyle birkaç saniye hemen cozurdatınca kapatıyorum. Sosum da hazır. Şimdi servis edebiliriz. Servis tabağına aldım mezemi. Hemen üzerine de bu yaptığımız harika sosu koyuyorum. Çok yakışıyor dediğim gibi. Afiyetle yemeğe hazır. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Çok güzel ve sağlıklı bir meze yaptığımı düşünüyorum. Umarım sizler de öyle düşünüyorsunuzdur ve sıkılmadan bu dakikaya kadar izlemişsinizdir. Ve siz de evinizde denersiniz. Karnabaharı hem şifasından hem lezzetinden bir de böyle deneyin. Farklı tariflerle yemeyen kişilere, sevdiklerinize, aile fertlerine bu şekilde yedirebileceğinizi umuyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, eğer ki kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Hele ki bildirim zili çok önemli. Çünkü paylaşmış olduğumuz her video paylaşır paylaşmaz size bildirilir ve kaçırmamış olursunuz. Bana da destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda sosyal medyalarınıza sevdiklerinizle videolarımı paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmama vesile olursunuz ve ben size çok teşekkür ederim. Emoji de olsa ufak yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hele ki deneyenlerin yorumlarını inanın çok merakla bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.